Selamünaleyküm arkadaşlar. Pazartesinden merhabalar diyelim. Bugün pazartesi. Aracımızı cuma günü söktük. Cumartesi ilk bölümünü izlediniz. Motoru şanzıman aşağı aldık. Neler yapacağız? Neyle yola devam edeceğiz? Onlardan bahsedelim. Öncelikle şanzımanımızı motorumuzdan ayırdık. Motorumuz masada kaldı. Şanzımanımız şanzıman tamircisine gidecek. Onda bir harıltı ses var. 5. viteste de öttüğünü söylemiş müşterimiz. Motor yağımızın içinden boşalttığımızda motor yağı normaldi ama şanzıman yağımız talaşlı halde gri bir tarzda çıktı. İlk bölümde izlemişsinizdir umarım onu. Ve motora başladık. Şanzımanı ayırdık. Baskı balatayı söktük. Volantı sökeceğiz. Motora neler yapacağız? Emme manifoldu, egere temizliğimiz var. Bunları buradan çıkaracağız. Çıkma aşamasını izleyeceksiniz. Motorumuzun ön zincir değişimi var. Kulak bağlantılarını söktük. Ön kapağımızı, krank kasnağımızı söküp zincire ulaşıp zinciri söküp yenileme işlemi var. Su pompasını söktük. Eskisi orada yenileme işlemi var. Set halinde. Burada yağ soğutucusunu söktük. İçi bayağı paslanmış. Bunun ömrünün ne olduğunu bilemediğimiz için bunun yenilenme işlemi var. İleride yağa su katmasın, radyatörü hortumları patlatmasın diye. Buradan turbomuzu alıp turbocuya göndereceğiz. Turbo bakımımız var. Enjektörleri söktüm ama maalesef aşırı bir paslanma var. Oynamıyor dahi. Vidalarını söktüm, çıkardım ama bunlara çektirmeye getirip çektirmeyle çıkarmanın yoluna bakacağız. Ön kapağımızı açıp, kartelimizi açıp komple yıkama, temizleme işlemimiz var. Zincir değişimimiz var. Ve müşterimizin listesine gelelim. Yağ değişimi, hava filtre değişimi, mazot, polen, yağ filtre, enjektör bakımı, turbo bakımı, trigger demiş ama tabii ki zincir demek istemiş. Trigger olmadığı için zincir, antivirüs değişimi, bütün hortum ve boruların, su tapalarının kontrolü, kötü olanların değişmesini istemiş. Arka amortisörlere yağ kaçırma terlemesi var. Onların değişimi. 5. viteste şanzımanımızda oltu olduğu ve kontrol şanzımanın açılıp bakımının gerektiğini, şanzıman direksiyon hidroliği, fren hidroliği kontrolleri gerekirse değişimi, egere manifold temizliği, baskı balata değişimi. Peki neden biz motoru indirdik? Evet, neden indirdik? Şanzımanı sökeceydik. Şanzımana, baskı balataya ve şanzımanın içine bakım yapacağımız için şanzımanı almamız gerekiyor. Ve bu tarafta da zincir değişimi olduğu için bir şanzıman, bir zincir, bir egere manifold motorun arka bölümünde kalıyor. Biz ikisini birlikte alalım. Dışarıda rahat bir şekilde yapalım. Tertemiz temizliklerini, contalarını, hortumlarını, kelepçelerini rahat bir şekilde, muntazam bir şekilde montajını yapalım. Tekrar yerine komple takalım. Bizim için daha basit. İşlemlere geçelim istiyorsan baba. Evet. Baskı balatadan bahset. Söktüm baskı balatamızı. Balatamızın bitik olduğunu görüyoruz. Volantımızı sökeceğiz. Volantımızda aşırı bir boşluk. Bunlar set halinde değiştiği için volantımızı da alalım. Diğer civatalarını sökmüştüm zaten. Volantımız da bu. Zaten yanıkları da görebiliyoruz. Aşırı da boşluk var bunda. Bu arada arka krank keçesi de her zaman değiştiriyoruz. Aynen, iyi olsun kötü olsun bu aşamaya geldikten sonra değişmeden bırakmıyoruz. O zaman videoya geçebiliriz. Aynen. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Mikrofonla tanıtım bölümünü geçtikten sonra baskı balata volant artık aşağıya gitsin. Ömrünü tamamladığı için hurdalık bunlar artık. Şimdi debriyaj rulmanına baktığımız zaman yüzeysel olarak paslanmalar var. Bilyası da artık boşlamış arkadaşlar bayağı bir şekilde. Ama şanzımanın içinden gri çıkan talaşları görmüştünüz. İzlemediyseniz kartlar bölümünden o video çıktı. İlk onu izleyip buraya da gelebilirsiniz. Bunu set halinde değiştiriyoruz. Manuel vitese sahip araç 1.3 dizel 90 beygirlik. Enjektörlerimiz çıkmıyor. Söktü babam ama oynamıyor dahi arkadaşlar. Bunları bir şekilde çıkaracağız, yoksa en son çare enjektör çektirmesi olarak bizleri uğraştıracak tabii ki. Aynı şekilde şuna da değinelim baba. Kızdırma bujileri de aslında çok önemli sökerken. Neden önemli? Şuna değindiğimiz zaman kırılma ihtimali var. Kırıldığı an zaten komple silindir kapağı açmak gerekiyor.
Tornaya gitmesi için. Döktüğün nedir baba? Döktüğüm fren hidroliği. Pasları çözsün diye. Evet, enjektör. Turbo da var galiba. Turbo Evet, bakımımız turboya da var. bakımı var. Zaten o yüzden şanzıman indirdik. Zincir böyle her şeyini yapacağız. Aracımızın karter çevre civatalarını söktük. Yağ mı var içinde? Ya yok. Şurada ne var mı? Tıpa. Çıkan yağımız bu arkadaşlar. Yağını boşaltmadık biz bu arabanın. Yağ eksiltme var mıydı acaba? Yağ koyuyorum dedi, yağ koyuyorum. Çıkan yağ bu kadar. Karter bölümünden tapayı açmamıştık. Dışarıda boşaltmamıştık. Ama bu kadar yağ çıktı. Silikonları görüyoruz. Aşırı derecede silikon basılmış. Bunlar ileride yağ pompasından çekse büyük sıkıntılara yol açabilir. Bakın Aleykümselam. arkadaşlar. Bayağı, bakın burada da var. Evet abi. Bakın sıvı contalar. Ama bu kadar sıvı conta, İşte bu conta değil, bu silikon. İnşaat silikonu. yani o yüzden yağ pompası çekse Burası yatak saracak. kadın mı? Yatak Yağ saracak. çekmez olacak ve yatak saracak araba. Bak burada da devam var altta. Bayağı. Böyle. Ön tarafta. Önde. Bayağı var. Öyle söyle. 1, 2, 3. 3 civatamız yok. 1, 2, 3 civatamız var. Şanzımanın 3 civatası var, 3 vidası yok. Burada göstereyim arz ederim. Burada vidamız var, burada var, burada var. Bu yok, bu yok, bu yok. Sökmedin yani. Sökmedim, vida yok. Bu açtığımız yer, öncelikle tapayı çıkarıyoruz. Aparatımızı takacağız. Eksantrik kilitlerik oluyoruz. Şöyle, çok da çekemiyorum ya burası. Aparat, senta aparatlarımızın bir tanesi buraya giriyor. Gösterelim baba, ne işe yarıyor? Nedir bu? Eksantriği kilitleme noktasına alıyoruz, kilitliyoruz. Şurayı görebiliyor muyuz, kare tarzını? Evet. Eksantrikte yeri var, oraya tutuyoruz. Bunu da kilitliyoruz. Gösterelim. Tabi direkt girmiyor, motor dönmek isteyebilir. Böyle aynadan bakıyoruz. Şu an geldi gibi. Şu an. Yani aynen kare, evet. Bu kare girecek. Euro 4 baba. Evet, Euro 4. Aracın 1.3 multijet. Euro 4 olduğuna değinelim. Euro 5 Oynuyor mu aparatımız? Oynuyor. Oynuyorsa yerine geçmiş demektir. Tam olarak sıkıyoruz bunu. Tabii ki oynattık. Başka bunun haricinde takacağımız bir aparat var mı? krank aparatımız var, normalde buraya gelir. Şanzımana. Yani bak buraya. Buraya geçer normalde. Şanzıman büyük olduğu için orayı şu an unutamıyoruz. Tabi motoru toplarken sürekli telefon görüşmeleri de yaptığımız için arkadaşlar biraz aksamalar olabiliyor. Tamam, teşekkür ederim. Bu söktüğün nedir baba? Dalga kıran. Kartelin içerisindeki. Kim araçta kartelde montajlı, kim araçta motor blokunda montajlı. Ya bunun amacı aslında hızlı düşmeyi engellemek motor, Evet. yani doğru mudur? Löp löp düştüğünde ne olacak? Burada hava meydana geldiğinde yağ boşa çekmiş olacak. Onu
çekmemecin yağı buraya süzülerek dökülmesini sağlamış. Evet bu. Dalga kıramız. Bazı araçlarda kartere takılıyor bu. Bu da bizim yağ çubuğumuz aslında. Yukarıdan çektiğimiz, motor yağına baktığımız yağ çubuğu bu. Şöyle açmışken motorun iç bölümünü göstermemek olmaz. Piston bölümleri, krank bölümleri az çok görünüyor. Şöyle detaylı olarak da çekeyim. Tabii temizliği var baba. Yağ pompası sökülüyor. Ön kapağın üstünde zincir setimizle beraber sökülecek. Bu da su devir daim su pompamız değişecek arkadaşlar. Şimdi burada şöyle aslında birkaç parçalar mevcut. İşte gergimiz var. Bu da kötü arkadaşlar. Bunları yenilerken göstereceğiz. Şuraya toparlıyorum hep bir arada dursunlar. Peki zincire. Yağ pompası ve ön kapağımızı aldık. Zincire ulaştık. Zinciri söküm aşamasındayız. Çekeceğimiz için işte bizim için önemli değil. Niye önemli değil? Sent ayarıymış, tazik sibobuymuş. Bunlar bizim bildiğimiz işler zaten. Bizim için çok da önemli değil ama bilmek için bunun sent ayarı, bu tazik sibobunun kurması, bunlar önemli. Ya şimdi 1.6 dizel insignialar var baba biliyorsun. Evet. Astra J'ler var. İnsanlar diyor ki motoru sökmeden şanzımanı söküp nasıl zinciri değişiyorsun diyor. Aynen böyle motor üzerinde şanzıman alıp kapağı aldım mı üzerinde iş yapıyoruz. Yani motor indirmiyoruz. Motor Tesisatla, motorla, travesle bununla hiç alakamız yok. şanzıman alıyoruz. Şanzıman zincir alıyoruz. açılıyor. Volantı baskı balatayı alıyoruz. Buradaki ön kapağı aldığımız zincir üzerinde kalıyor. Burada arabanın üzerinde müdahale yapıyoruz. Şimdi 1.6 dizel dedik ama bunun fiyat bilgisini ben bu videodan vereyim baba. İnsanlar çünkü çok tedirgin bu konuda. Yani tüm takım look diyorum. Orijinal GM tüm takım arkadaşlar işçilik yağ dahil 6-8 arası oynuyor. Evet. Bunu bilin. Hani burada değilseniz de bunun bu fiyatı bilerek hani en azından şehir dışına yaptırmaya gitsinler. Ustaya hani fazladan vermesinler. 6-8 arası ücret verebilirsiniz. Komple takım tabii ki. Dişlidir. Bir sürü takımı var arkadaşlar. Onun da yakın zamanda videosunu çekeceğim. Bir iki tane çektim ama yüklemesi var. Yükleyemiyorum. Maalesef İzmir'den gelen aracı anca yükledim. Yükleyeceğiz bakalım usta. Şimdi bu söktüğümüz Zincirimizin paleti, Palet. gergisi. yağ paleti. Bunlar bazen kırılıyor baba. Kırıldığında Evet, kırılıyor. görebiliyoruz. Bir de 1.3 dizel bu. Hatırlıyorsun 1.2 Corsa'larda da zincir sistemi var. O daha sağlıklı demiştik. Şu yuvadan kaynaklı. Evet, bura kare, bu dönme olayı yok onlarda. Sent atlama olayı Bu diye. iki kare olduğu için sente atlama olayı zor. Corsa'larda daha sağlıklı. Paletlerimiz nasıl baba? Herhangi bir iz, bir şey var mı? Var, bunlar değişti. Bir gösterelim videoda. Değişecek ama. İnsanlar da görsün. Zincirimiz burayı parlatmış, aşındırmış. Burada korku meydana geliyor. Aynı şekilde burada da zincirimiz sürtünmeden dolayı bak çizmeye başlamış. Görüyor musun? Aşındırıyor buraları. Evet. Zincir uzama mı yapıyor da ses yapıyor? Zamanla uzuyor, evet. Bu zincirimizin boyu uzama yapıyor. Uzayınca da gerdirme payı kurtarmıyor. Bu da zincirimiz. Alt dişliyi çıkardık. Sıra üst dişlide. Evet arkadaşlar. Zincir bölümü tabii ki temizlikleri var. Conta bölümleri. İşte bastığı yerler bunlar önemli. Bir de inşaat silikonu kullanmayalım değil mi baba? Tabii ki. Sen oradan kaçmayalım. İnşaat silikonu Daiso. Bizde de var mesela. Yani ama biz kullanmıyoruz. Victor Reigns olsun. İşte Wurt olsun. Bunları tercih ediyoruz. Sağlıklı oluyor yani. Bir daha sök tak yapmıyoruz. Aparatı mı var baba bunun? Hele hele de zincir takarken kesinlikle aparatsız civatayı sıkmayın. Bu. Tabii benim tutmam gerekiyor. Yok, ben gevşetirim yeter. Motor tutuyorum ben. Hadi baba. Evet. Olay bu.
Evet. Bu dişli satılıyor mu? Bu dişli zincir setiyle birlikte. Onu sordum. İçinden çıkıyor yani. Tabii ki. Zincir seti değişmiş olsaydı bu kadar yanık çıkmazdı. Gördün mü? Ses yapıyor. Evet, ses yapıyor. Uzadığı için zincir ses yapıyor. Zincir Olay bu zaten. yani. Zaten şu an komple motorun sağ tarafını boşalttık. Conta değişecek. Contamız da değişiyor bu arada. Ama şimdi doğruya doğru motor yani blok olsun, kapak olsun orijinal bir araba. Evet. Buna da değinmek lazım baba. Öyle oynanmış bir araba değil. Aynen öyle. Orijinal bir araba. Ama takmadan önemli noktalardan biri de yüzey temizliği. Aynen. Yani bunu gerçekten çok iyi temizlememiz gerekiyor. Pürüzsüz olması gerekiyor. Eski conta kalıntıları, sürerken de sıvı contayı çok fazla sürmememiz gerekiyor. Artık bunları ezberledik. Videolarda değiniyoruz ama hala bu konuda eksiklikler mevcut arkadaşlar. O yüzden bazı konular vardır. Her videoda değinilmesi gereken bu o noktalardan biri. Baksana bak, pırıl pırıl ya. Harbiden orijinal, yüzüne gülüyor parçaya. Evet. Turboya geçtik. Kırıldı. Yani biz bunları kırdığımızı da gösteriyoruz. Taktığımızı da gösteriyoruz. Tabii baba, neyse onu gösteriyoruz biz. Yani kesme falan asla hiçbir şey yapmıyorum. Kırıldı. Hatta böyle gelen bir müşterimiz vardı yurt dışından. BMW E91 kasası vardı. Station Wagon. İzliyorsa zaten görecektir. Selamlar Sırf bunun için geldi baba. Sadece kırdıklarını söylediğin için geldi. Kırdığımızı söylediğimiz için müşteri bize gelmişti. Neyse onu söylüyorsunuz demişti. O yüzden tercih etmişti. Tabii ki kırdık diye yenilenmeyecek mi? Yenilenecek. Göstersen de yenilenecek, göstermesen de. Aynen öyle. Turboyu al. Alayım baba. Alabilirsen baba, sen biraz yatır. Aldım. Ops. Contaya ne olmuş? Ha, ezilmiş. Yere basıyor ya. Bunu da yenileyelim. Turbo bölümü. Turbo bildiğiniz üzere katalizörden ayrılacak. Şuradan sökülüyor. İstiyorsan bunu da boşaltalım mı baba? Direkt turboyu enjektörü de hemen verelim. Beklemesin önüne. Turbo. Bu gidecek. Turbocuya. Kenara alalım. Tabii enjektörle beraber götüreceğiz. MAP sensörü. MAP sensörü ile MAF sensörü farklıdır. Bunu söyleyeyim. Aynı parçalar değil. Biri hava akış, biri manifolda giren sensör. İkisi de sensör tabii ama. Araban ne? Yağ çubuğunun dışı. Çubuk içine giriyor. Evet.
Egere. Egere tabii sökerken de muhabbet edelim baba. Egere'nin temizlenmesini tavsiye eder misin? Egere'nin iptaline kesinlikle karşıyım. Temizlenmesi birebir araca can vermesi demektir. Çevreye can vermesi demektir. Çevre sağlığına katkısı büyüktür. Egere aracımıza mühim bir parçadır. Geri dönüşü gazları tekrar gönderip bir daha yakmanı sağlar. Ya iptal ettiğimizde özellikle hani kendi aracımıza fayda sağladığımızı düşünüyoruz ama aslında fayda sağlamıyoruz. Araç eski Hararetini yenemezsiniz. Aynen. Isınma olayını asla yenemezsiniz. 2. Çevre sağlığı çok önemli. Yani bu dünya hepimizin arkadaşlar. Ve ayrıca bunu takan mühendis de bunu bilerek takıyor. Bu sadece 1.3'te değil. Bütün standart motorlarda emisyon için getirilmiş bir parça aslında. Yani yanmamış yakıtı tekrar yakmayı sağlıyor. Aynen. Özellikle böyle. Tabi yanmamış yakıtı da yakmayı sağlayınca simsiyah, katran gibi kurumlar oluyor. Temizletebilirsiniz. Bunun temizliği mevcut zaten. Temizliğini daha çok öneriyoruz. Egere iptaline karşı bir insanım. Evet. Bu bizim Egere'miz. Bunu söküp içini tamamen temizliğini yapacağız. Manifold. Meşhur değil mi baba? Meşhur. Günlük arayana gidiyor ama biz maalesef yapamıyoruz. Yetişemiyoruz baba. Ama şimdi diyecekler ki neden yapıyorsun? Motor yapılırken mecburen. Ya mecbur yapıyoruz yani. Hani motor dışarıda olsa eyvallah baba, bazı araçlar var ki ölüm bunu sökmek. Hani kullandığı aracın tabii ki manifoldunun nerede olduğunu bilmiyor ama bazı araçlar geliyor ölüm. Sökemiyorsun yani manifoldu. Abo. Dur baba. Tıkalı abi, leş gibi. Görüyoruz içini. Olay bu. Hemen buradan blok bölümünü göstereyim. Blok. Katran. Leş gibi olmuş ya. Efendim. Şu da Egere'nin bastığı yer. Aleykümselam. Işık alıyor mu bilmiyorum ki. Evet. Evet, temizliklerine başladık. Manifoldun bastığı yerler buralar. Kurum temizliği adı altında yapılan temizliği yapıyoruz şu anda. Blok tarafını nasıl temizlediğimizi göstermek istiyoruz. Burada hazırladığımız benzin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde çözüyor. Bura subapların olduğu bölüm, bakın subapları görebiliyorsunuz, kurumları. Bunları tek tek. Burada Egere'nin bastığı bölüm. Bu şekilde teker teker temizliyoruz. Komple fırçaladık. Son bölümlerini sizlere göstermek istedim. Bakın burada. Buraların hepsini Yıkanmalık yeri kalmadı. aynen öyle fırçaladık ve en son aşama olan benzin sıkacağız. Bakın zincir bölümünü çok güzel temizledik. Fırçaladık. Buralara dikkat edebilirsiniz. Benzin bitti. Tabii temizlik önemli. Biz her zaman temizliğe önem veriyoruz. Zaten buraya gelen müşterilerimiz de bunları beğendikleri için geliyor bazıları. Detay önemli. Biz burada normalde manifold temizler takarız. Trigger'i direkt takarız temizlemeden. Yapılabilir ama komple buralara kadar arkadaşlar temizledik. Temizlik bölümleri önemli. Sizlere de bunları göstermek istiyoruz. Bu arada baba bir dakika.
Enjektörler Çıkmıyor. çıkmıyor. Hala bizi uğraştırıyor. Dibine mazot doldurduk gevşetin diye. Biraz oynuyor Pas aslında. sökücü kullandık. Çok az oynuyor ama oynaması bizim için yeterli değil. Çıktığındaki kurumları da gösteririz altındaki. Evet. Çok önemli çünkü. Turbo tamam, turbo bölümünü hallettik ama enjektör bölümümüz de önemli. Başlayabiliriz. Bura Ege're dönüşü. Nereye gidiyor onu görelim. Yanmamış gazı tekrar turboya verip tekrar yak. Görüyor muyuz? Turboya veriyor tekrar. Yanmamış gaz burada tekrar yanıyor. Bir dur baba. Aracın katkı atmamıza gerek yok. Bu temizlik daha iyi olacaktır. Şimdi sizinle birlikte manifoldu komple ayırdık arkadaşlar. Bakın boğaz kelebeğimiz burada. Boğaz kelebeğin ne halde olduğunu görebiliyoruz. Bu temizlenecek. Şöyle net bir şekilde çekeyim. Boğaz kelebeği bu. Boğaz kelebeğinin altındaki plastik. Kurumlar buradan net bir şekilde görülüyor. Şunların hepsi katman katman oluşmuş artık kurumlar. Bakın. Buradaki alüminyum demir boru ne hale gelmiş. Bunun delikleri var normalde bakın. Bura kapanmamış ama üst delikleri kapanmış. Yine aynı şekilde burada kapanmalar mevcut. Üstünde manifoldun üstünde MAP sensörü var. MAP sensörünün artık nefes alacak, okuyacak hali kalmamış. Görüyorsunuz. Netleyebilirsek. Evet. Burası da böyle manifold. Bunu sökeyim sizlere göstereyim. Çıkarıyorum. Söktüm iki cıvatamızı. Bakın kurumlar zaten dökülmeye başladı. Ne halde manifoldun içini siz düşünün. Bunların kirli haline bakın. Temizlenmiş halini de göreceksiniz. Siz birlikte karar verin. Manifoldun iç kısmı
Yine aynı şekilde manifoldun iç kısmı. Görülebiliyor. Herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde. Bu aracımızdan çıkan kurum. Şöyle. Detay çekiyor mu baba? Leş gibi. Patates tarlası gibi olmuş. Aynen. Zor çıkardım. Bayağıdır uğraşıyorum zaten elimin halinde. Anlayabiliriz burada. Yıkanacak tekrar. Bu boru yıkanacak. Plastik. Temizlendi bunların hepsi. Boğaz kelebeği temizlendi, sadece benzin sıkacağız. Manifold zaten en çok uğraştıran, en önemli parça. Şu an yüzeysel temizliği hepsi, içerisi tertemiz. Bittikten sonra da devam edelim. Kurumları gösterdik. Devam edelim biz de. İki enjektörümüz çıkmıyor. İki enjektörümüzü de çıkardık ama uzun uğraşlar sonucu bayağı bir pislikler var. Evet, manifold bölümlerini artık temizledik. Plastik aksam bu şekilde. Borumuz artık görünebiliyor deliklere. Map sensörü görüyorsunuz, açıldı. Boğaz kelebeğimiz. Temizlendi. En önemli parçamız burada. Manifoldu temizledik. Şöyle içini gösterebilirsem. Bakın temizlendi arkadaşlar. Herhangi bir kurum dahi kalmadı. Şu an içini görüyorsunuz. Aynı şekilde buradan da görülebilir. Bakın bunlar temizlendi. Çıkmayanlar var tabii ki bazı parçalar ama bu şekilde temizlendi. İçinin kurumsuz hali bu şekilde. Bunun dışında 2 enjektör çıktı. Ama yaklaşık 1,5 saattir baba enjektör çıkmıyor. Hiç de çıkmıyor. Bayağı bir uğraştırıyor bizi. Ben temizlik yaparken şu 2 enjektör çıkmıyor arkadaşlar. Enjektör çektirmesiyle şimdi çıkarmaya çalışacağız. Çıkmıyor ya. Başlayalım baba. Akşam oldu bununla uğraşıyorum. Tabii bu aparatı takmak için çektirmeyi şunun içini boşaltıyoruz arkadaşlar, enjektörün içini. Boşalttıktan sonra bakın bu şekilde Vizaya sıkıyoruz içindeki dişi. diş mevcut. Çektirmede de diş mevcut. Birbirine sıkmış oluyoruz, evet. Şimdi bunu boşaltacağız, enjektörü. Bunlar önemli. Tamam değil mi? Çektirmeniz yoksa bu enjektörü çıkartamazsınız. Şart. Tabii her enjektör zorlamıyor ama işte nadir de olsa böyle enjektörler var. Karşılaşıyoruz. Güzel. Baksana baba şuralarda.
pislik yuvası olmuş oğlum. Şuna bakar mısın? İçini boşalt. Pata bak pata. Kaynamış. Swap yuvalarındaki kurum pisliklerine bakın. Saçıma hep geldi. Yani bu araçta talihsiz bir olayla karşılaştık. Enjektör başımıza bela oldu baba. Enjektör evet çıkmadı. Çıkmayınca çaresiz kırmak, kesmek zorunda kaldık. Enjektörlerimiz orada. 2 tane enjektörümüz. değişti. Enjektörü hadi çıkardık. Pulu çıkmadı. Pulu içine düştü. Mecbur sökmek zorundayız. Böyle bırakacak halimiz yok. Kirleri, talaşları. Bu arada görüyorsunuz. Motoru açtık yani. Motor artık Blok haline dönüştü. her yerde. Bunu da ayrı bir bölüm yapacağım. Swaplarımıza bakalım yani, açmışken o kadar yapacak bir şey yok. Swaplarda bir sıkıntı yoktu zaten. Olay bu. Biz farklı bugüne tamamlamayı az çok bitirmeyi hedeflerken Sökmeyi bitirdik ancak. evet, sökmeyi yine bitirdik. Bizi uğraştırdı. Fiat Punto. Enjektör işin içine girdiği için. Bunu biz yapmasak başka biri mecbur sökecek. Evet, İleride arızalanacak. Evet. Evet, kapağı söktük ama kapağı sökmüşken ısıtma bujilerini de kontrol edelim. Sökülmemezlik yaparsa bu kapak bir daha sökülür diye. Bak 1, 2, 3 söküldü. Baştaki sökülmüyor, kırılacak muhtemelen. Gösterelim baba, kırılıyor mu kırılmıyor mu? En azından bunlarda ileride sorun olmaması adına yapmış oluruz. Kırıldı. Kırıldı. Evet. Kırıldı arkadaşlar. Allah'tan bakmışım. Peki baba, bu durumda yine ne yapacaktık? Silindir kapağı sökecek. Ne hale geldi görüyorsunuz. Maalesef enjektör ve kızdırma bujisi artık bizi çileden çıkardı yani. Harbiden çileden çıkardı. Ummadığımız gibi devam ediyorduk. Ummadığımız olaylar yaşadık arkadaşlar. Motoru komple dağıttık yani, yapacak bir şey yok. Videoyu bitirelim baba istiyorsan. Gel. Şöyle seni de alayım. Hatta şöyle gel. Yani Fiat Punto aracımızla devam ediyoruz. Randevu verdiğimiz kişilerin 2 gün aksadı. Aynen Bunu öyle. belirteyim. Fiat Punto'nun motorunu dağıttık. Böyle tahmin etmiyorduk yani, olabiliyor. İşte çevreden yağ soğutucusu, devirdaim termostat, işte enjektör turboyu bakıma verip aynen. Yani etrafındaki çevre, motorun içine ellemeyecektik. Aynen, motorun içine ellemeyecektik. Turbo, enjektör derken enjektör mümkün değil, çıkmadı. Orada izleyeceksiniz ne çabalarla çıkardığımızı. Daha da çıkmasa kaynakçıya götürüp kestirip komple silindir kapağı değişmesi gerekiyordu. Silindir kapağından kurtardık. Enjektörü çıkardık ama çıkardıktan sonra dibindeki pullar da tabii mahvoldu. Pistonun üzerine döküldü. Onu da çekmişti çocuk. Onu da gördük. Pulları alalım derken kapağı söktük. Kapağı sökmüşken bu ısıtma bujilerine bakalım. Eğer bunlar da sökülmüyorsa ileride bir daha kapak sökülmesin diye bujinin 3'ü söküldü, bir tanesi de kırıldı. Yani bizim hedeflediğimiz 2. bölüm aslında arabayı çalıştırmak. Aynen, aynen. Ama işin daha söküm aşamasına geçtik. Evet, ikinci
2 gün aksattı bizi. Dışarıda arabalar da aksadı bu arada. Randevusu olan insanların da araçları aksamış oldu. Hala gelenler var, gelecekler var. Gelmeyin diyoruz. Buradan aksayan müşterilerimizden de özür diliyoruz. Aynen. Saplamaları söktük. Silindir kapak contası yine değişecek. Evet. Silindir kapağımızın üstünden kızdırma bujimiz Koptu. koptu, sökülecek. Yani kızdırma buzuyla bizim işimiz yoktu ama kapak sökülmüşken ona bakalım dedik. Niye bakalım? Daha sonra bu sökülmezse eğer ki şu anki sökülmediği gibi silindir kapağını sökmek zorunda kalacaktı vatandaşlar, ben veya başka bir ustamız. Onun için burada deneyelim dedik. 3'ü söküldü, biri sökülmedi, kırıldı. O kapakta tornacıya gidip buji çıkacak. Evet. O zaman şöyle yapalım. 3. bölümde de şanzıman bölümü var. Evet. Şanzımanın içinden gıpgri yağlar çıkmıştı, sementeler falan filan. Orayı çekeriz baba. Baskı balata değişimini yaparız. 3. bölümü de çok fazla uzatmayız. Yeni parçaları gösteririz. Aracı çalıştırırız. İnşallah. Hedefimiz Aksi o. gitmezse. İnşallah. Şu an yani aksi gidecek ne kaldı baba? Yani aksi gidecek de bir şey kalmadı. Videomuz kaldı çıkmadı. aynen. Videomuz buraya kadar arkadaşlar. Efendim. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapıp fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Talihsiz bir olayla karşılaştık. Teşekkür ediyoruz. İyi seyirler dileyelim.